Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, bugün sizlerle böyle hareketli bir kurbağa çalışacağız. Şu an çok revaçta. Çocuklar çok sevmiş herhalde. Böyle bilen arkadaşlarımız vardır. Tavşanı var, zebrası var. Çeşit çeşit hayvan figürü var. Ben de bugün size kurbağasını çalışacağım. Parçalarımın bazılarını ördüm. İkinci parçaları beraber öreceğiz. İp olarak da yeşil, sarı kullanıyoruz. Yarnark, koton benimki ipim. Siz de istediğiniz kotonla yapabilirsiniz. Şimdi bunun dışında içine bir bez kumaş gerekli. Kalın değil de ince bir kumaş. İki parçanın arasına kumaş dikeceğiz. İçine biraz elyaf dolduracağız hafif. Ve hepsini bir daha sonra kapatacağız. Şimdi bunları yaptıkça göreceksiniz zaten. Daha sonra videonun altına açıklama bölümüne gerekli malzemeleri yazacağım arkadaşlar. Şimdi hemen şu parçalarımızla başlayalım. Burası göz kısmı. Gözünü de yapacağız. Gözü ve bacağı. Şimdi bunları önce bunu yapalım. Bu da kolumuz. Hemen sihirli halkayla başlayalım. Tığım yine 3 numara 2.20 tulip. Tığım tulip. Etimo mu öyle herhalde bir şeydi, hatırlayamıyorum marka. Bunlar da çünkü tulip ama farklı farklı oluyorlar. Şimdi orta parmağıma 2 kere doladım. İçinden geçiyorum. İpimi sabitledim. Şimdi bu halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6. İpimizi çekiyoruz ve çektiğimizde kısalan ipimizi tekrar çekerek diğer ipi döndürmüş olduk. Şimdi hepsini bir kapatalım. Sihirli halkamızı oluşturduk. Birinci sıramızı yaptık. Biraz daha indirelim. Şimdi ilk sık iğneye batıp ilmek kaydıralım. Sadece burada ilmek kaydırıyoruz. Bundan sonra örgümüzü döne döne öreceğiz. Bir zincir çektim. Şimdi 6 sık iğnenin hepsine çift sık iğne yapıyoruz. Çift batıyoruz. Yani 6 tane arttırıyoruz. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırmam. Üçü. 4. 5. Ve 6. Peş peşe 6 tane arttırma yaptım. Sayım 12 oldu. Şuradaki ipi de araya koyalım. Sıra başımızı kaçırmamak için. 3. sıradayız. Bir tek, bir çift yapıyoruz. Arttırıyoruz yani. Bir tek, bir arttır. Aynı ilmeğin içine 2 tane yapıyoruz. Bir tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar 6 tekrar. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir
arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 3. sıramızı yaptık. 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıradayız. 2 tane tek batıyoruz. 1, 2, üçüncüye çift. Bitti, yani arttırdık. 2 tek, bir çift yaptık. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. Yani arttır. Evet, sıra sonuma geldim ve 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan her ilmeğimize tek batacağız. 24 sık iğnem olacak her sıra. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9. sırayı bitirmişiz. 10. sıradayız. Ve 2 tane tek, bir azaltıyoruz. İki tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. 2 tek, bir azalt. İki tek, bir azalt. 2 tek, bir azalt. 2 tek, bir azalt. Evet, 18 sık iğneye düştük. İçine biraz elyaf dolduralım. Tekrar kesme yapacağız. Şöyle pusturalım biraz elyafı. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. sıradayız. Bir tane tek, bir çift, pardon, bir azalt, bir tane tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. Evet, sıra sonuma geldim ve 12 tane sık iğnemiz kaldı. Bundan sonra döne döne eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Bu arada şu an çok yumuşak. Biraz daha elyafla doldurma işlemi yapacağız. Bu şekilde son dolgularımı da yapayım. Taş gibi de olmayacak. Normal bir yumuşaklıkta. Güzel bir yuvarlaklık yapalım. Şimdi şuradaki gibi arkadaşlar, ördükçe elyaf dolduracağız. Şu kadar yapıyorum ben mesela. Elyaf dolduruyorum. Biraz daha örüyorum. Elyaf dolduruyorum. Böyle elastik bir görüntü. Çok da sert de değil. Boş da değil.
Evet, bacağımızı toplam 65 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben şöyle örmüştüm. Buradan devam edeceğim. İpimizi, bakın şurada boşluk var. Buraya da doldurayım. Evet, şuradaki boşluğu da dolduralım. Boncuk elyaf bu şekilde olduğu için ben bunu şöyle iyice eziyorum arkadaşlar. Genelde bacağımı koyarak eziyorum. Yuvarlatıyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor. Evet. Şöyle de eşit olsun diye yuvarlatalım. Ve 3 tane ilmek kaydırarak ipimizi keseceğiz. Bir zincir çekiyorum. Hemen sarıya geçelim. İpimizi sabitledik ve ilk ilmek kaydırdığımıza batıyoruz. Zaten sıra başımız burası. Battım. Evet, şimdi 5 tane tek batıyoruz. Bu 1 2 3 4 5 tek, bir arttıralım. Tekrar 5 tek. Bir arttır. Evet, 2 tane arttırma yaptık. 14 tane sık iğne oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Sarıda birinci sıramızı yaptık. 2 arttırma. İkinci sıramızda hepsine çift batalım. Ay, pardon, tek batacağız. Beynim yoruldu herhalde de. Evet, 3. sıramızdayız. 6 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 bir arttır. 6 tek. 1 2 3 4 5 6 bir arttır. Evet, sayımız 16'ya çıktı. Evet, 4. sıramızda yine hepsine tek batalım. Beşinci sıradayız. 7 tane tek batıyorum.
2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek, bir arttır. Tekrar 7 tane tek. 6, 7, bir arttır. Evet, sayımız 18'e çıktı. Yine bir sıra düz öreceğiz. Evet, 7. sıradayız. 8 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir arttır. Tekrar 8 tane tek, bir arttır. 20 tane sık iğneye ulaştık. Yine bir sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 9. sıradayız. 9 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tek, bir arttır. Tekrar 9 tek, bir arttır yapalım. Evet, sayımız 22 oldu. Şimdi 10. sıradayız. Son arttırmamızı yapıyoruz. 10 tane tek, bir arttır yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tek, bir arttır. Tekrar 10 tek, bir arttır. Bitirmiş olduk. Şimdi içerisine evet, en son bir arttırmayla bitiriyoruz. 14, 16, 18, 20, 22, 20, 24 sık iğnemiz oldu ve ayağımızın bitirdik. Şimdi içine biraz elyaf dolduralım ve kapatalım. Normal bir kapatma, çok doldurmadan şöyle. Evet, buradan hemen karşıya sık iğne ile kapatalım.
Sıra sonuna kadar bitene kadar kapattık iki tarafı. İpi de içeriye çekelim. Şuradan bir yerden girip evet. Ayaklarımız hazır. Göz ve bacak arası burası. Şimdi kolumuzu çalışalım. Kolumuzu da yine sihirli halkanın içine 5 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sırada hepsini çift batıp 10 sık iğne elde ediyoruz. Bundan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 tane 34 sıra düz örüyoruz. Toplamda 36 olmuş oluyor. Şu 1, 2 ile. Şimdi buradan tekrar aynı şekilde bacağımızı yapalım. Şu kısmı. Yalnız bu elde pardon. Evet. Ayakta yaptığımız gibi yine ilk ilmek kaydırdığımızdan başlıyoruz. 4 tane tek, bir arttır, 4 tek, bir arttır yapalım. Evet, 12 tane sık iğnemiz oldu. Bir sıra düz örelim. İkinci sıramızı düz örüyoruz. Hemen bu tarafa aynı şekilde geçiş yapıyoruz. İlk sık iğneye batarak evet, 3. sıramızdayız. 5 tane tek battım. 1 arttır. Tekrar 5 tane tek. 2 3 4 5 1 arttır. Evet, 14 tane sık iğneye ulaştık. Yine bir sıra düz öreceğiz. 4. sıramızı düz örelim. Tek batalım. 5. sıradayız. 6 tek battım. 1 arttır. Tekrar 6 tek, 1 arttır. Evet, sıra sonunda 16 sık iğneye ulaştık. 6. sıramızı yine düz örüyoruz. 7. sıradayız. Yine 1 2 3 4 5 6 7 tane tek batıp 1 arttır. 7 tane tek, 1 2 3 4 5 6 7 1 arttır. Evet, 18 sık iğneye ulaştık. Yine bir sıra düz öreceğiz. 8. sıramızı düz örüyoruz. Evet, 9. sıradayız. 8 tane tek batalım. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 tek battım. 1 arttır. Tekrar 8 tek. 1 arttır. Son artırışımızdı ve son sıramızdı. Evet, 8 tek yaptım. 1 arttır. Evet, 20 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi içini güzel yine aynı şekilde biraz dolduralım ve kapatalım. Aynı ayakta yaptığımız gibi. Şimdi burayı da şu kısım başlamıştık. Şurayı şöyle bir ezelim. Buraya elyaf doldurmayalım. Gövdeyi birleştirirken burası elyafsız olsun. Şu kadarcık dikecek kadar, içine geçecek kadar. Evet, bacak ve kollarımızı ördük, hazırladık. Şimdi gövdemizi örelim. Gövdeyi sarıyla başlıyoruz ve ipimizi sabitleyelim. 35 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Çok sıkış yapmıyorum. 6, 7, 8. Evet, 35 tane zincirimi çektim. İlk zinciri atlayıp ikinciye batıyoruz. Sıra sonuna kadar her zincirin içine tek sık iğne yapalım. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek battık zincirlerimize. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bu tarafa da yine her ilmeğin içine tek sık iğne yapıyoruz. 34 tane sık iğnemiz var. Toplam 10 sıra bu şekilde gidip geleceğiz. Evet, toplam 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan örgümüzü bitirdik. Gidip geldik. Şimdi burada yeşile geçeceğiz. Son ilmeğimi yeşille kapatacağım. Bir zincir çekiyorum. Şuradan çekelim. Döndüm. Sarı ipi de keselim. Şöyle arada yürütecek kadar uzun bıraktım. Bu da yine yeşilim de uzun. İçinde bunları da öreceğiz. Yine hepsine tek batıyoruz. Bu tarafa aldım ipleri ve arada onları da gizliyoruz. Beraber örüyoruz. İçeride kalıyor. İplerimiz burada.
Evet, sıra sonuna kadar yine 34 tane sık iğneye tek battım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu tarafa da yine hepsine tek batıyorum. Toplam 14 sıra yeşille düz örelim arkadaşlar. Bu şekilde 14 sıra devam edelim. 10 sıra sarı, 14 yeşil, daha sonra azaltma yapacağız, yuvarlatacağız. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, toplam 14 sıra yeşil iple düz ördük. Bir zincir çekip dönüyorum. 15. sıramda ilk sık iğnemizi atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Bir tane eksilmiş oldu. Yuvarlattık köşemizi. Sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Sıra sonunda 2 tane kalana kadar hepsine tek batıyoruz. Evet, 32 tane sık iğne yaptım. En son 2 tane kaldı. Bunları da batıp çıktım. Kapatmıyorum. Yanındakine batıp çıkıyorum ve hepsini bir kapatarak, burada bir tane eksilmiş oldu. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine bir atlayıp yanındakine batalım. Yine sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. 2 tane kalana kadar. Evet, bir zincir çekip dönüyorum ve eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim. Burası bizim 26. sıramızmış. Yani şuradan sayıyoruz. Sarıdan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26'yı bitirdik. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine hepsine tek batıyoruz. 2 sıra düz örmüş olduk. 27. sıramızı da düz örüyoruz. Evet, sıra sonumuza geldik. Bir zincir çektim, dönüyorum. 28. sıramızda yine bir atlayıp yanındakine batıyoruz. Sıra sonuna kadar 2 tane kalana kadar tek batıyoruz. Evet, 31 tane sık iğneye tek battım. 2 tane kaldı. Bunları da batıp çıktım. Yanındakine batıp çıkıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar bir sıra düz öreceğim. Evet, 29. sırayı bitirdik. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bir atlıyoruz. Yanındakine battık. Bir eksildi yine. Tekrar sıra sonuna kadar tek batalım. 2 tane kalana kadar evet, 28 sık iğneye tek battım. 2 tane kaldı. Batıp çıktım. Yanındakine batıp çıkıp hepsini bir kapatıyoruz. Tekrar bir zincir döndük. Yine bir sıra düz örelim. Evet, 31. sıramızı bitirdik. 28 tane sık iğnemiz var. Bu sırayı düz ördük. Bir zincir çektim, dönüyorum. 32. sıramızda yine eksiltme yapacağız. Bir atlıyoruz. Yanındakine batıp sıra sonunda 2 tane kalana kadar hepsine
tek sık iğne yapıyoruz. Evet, 25 tane tek battım. En son 2 tane kaldı. Bunlara da batıp çıkıp hepsini kapatıp bir eksiltmiş olduk. Bir zincir çekip döndük. Evet, 33. sıramızı düz ördük. 26 tane sık iğnem var. Bir tane eksik veya fazla sorun değil arkadaşlar. Bunlar farklı olabilir. Bir iki tane eksik. Bir zincir çekip dönüyorum. Son sıramda bir atladım. İkinciye batıyorum. Son azaltma yapıp ve son sıramız. Sıra sonunda 2 tane kalana kadar tek batıyorum. Evet, 23 sık iğneme tek battım. En son 2 kaldı. Onları da batıp çıkıyoruz. Hepsini bir kapattık ve kafa kısmının yuvarlatmış olduk. Bir zincir çekip ipimizin bir tanesini koparacağız. Bunu koparmayalım. Buradan çünkü birleştireceğiz daha sonra. 2 parçayı aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde birini koparalım. Biri kalacak. Şimdi şöyle 2 parça kestim ben. Evdeki eski bir gömleği kestim. Bu şekli kumaşın üstüne koyarak kesiyorsunuz. Önce böyle üzerine koyun kalıbını. Daha sonra da şöyle yarım milim kadar tekrar bir kesin. Şöyle olacak arkadaşlar. Dikiş payları. İşte burası birleştireceğimiz yer olacak biraz sonra. Üst üste koyup buralardan 2 gövdeyi birleştireceğiz. Bu yüzden de bunun tığa gelmemesi için de şöyle bir açıklık olacak. Bu tarafta kumaşın. Buna göre keselim. Dikerken şöyle dikelim yani. İçine elyaf koyacağız. Çok az bir elyaf. Şimdi bunlara dikelim arkadaşlar. Ölçü olarak da benimkini size ölçüsünü vereyim. Yani tutmayabilir santimlerimiz. Dediğim gibi ipinizden, tığınızdan fark edebilir. Gene de benimkinin ölçüsünü vereyim. 12,5 alt taraf, üstü de 10 santim arkadaşlar. 12,5 10 santim. Yukarıdan aşağıda 10,5 santim. Ama siz de dediğim gibi kendinize göre ölçüp kendi gövde şeyinize şöyle de yarım milim kadar şeyi bırakacaksınız. Pay bırakacaksınız. Şimdi bunu güzel dikelim önce. Evet, kumaşımızı dikmeden önce yüzümüzü yapalım arkadaşlar. Şöyle 2 tane pembe yanak yaptım ben. Sihirli halkanın içine 7 tane sık iğne yaptım. İkinci sırada hepsini çift batıyoruz. 14 sık iğne. Bu kadar. 2 sırada bitirdik. Ve şöyle yerleştirip dikelim. İpimin katını ayırdım. İnce bir ip olsun. Ve 5. sıraya 5 derken şöyle 2, 4, 6, 8, 10. sıranın 10. sıradan sonraki şuraya yapıp yerleştiriyorum. Topla iğnemle bir tutturalım.
Diğerini aynı şekilde 10. sıranın üzerine yerleştirip ve dikelim. Evet, diğer yanağı da aynı şekilde dikelim. Hemen karşısına yine aynı hizaya dikeceğiz. Evet, yanaklarımı diktim arkadaşlar. Şimdi ağzımızı yapalım. Kırmızı ipimi taktım ve şu yanak kısmından şuradan hemen yanındaki sık iğneden başlıyorum. 1 2 şöyle 1 2 3 şuradan gireceğim. Karşıki de yine aynı. 1 2 3 aynı ölçülerde olacak. Tam ikisinin ortasından şöyle 3. sıra şurası, alttan giriyorum. Buraya tutturacağım. Yuvarlak bir görüntü vereceğiz. Hemen dibine batıyorum. İpin içine batarak sabitleyelim buraya.
eşit bir şekilde işlemiş olduk. Yuvarlattık. İpim iyi çıkmadı benim. Çok belli oluyor. Ama artık yapacak bir şey yok. Sökmek istemiyorum. Evet. Ağzımızı da yaptık arkadaşlar. Artık arka kumaşını dikebiliriz. Şimdi bir tanesini bu şekilde arka kısmını ben yaptım. Tam dibinden diktim. Evet, kurbağamızın yüzünü bitirdik. Şimdi kumaşımızı dikelim. Kalıbını üzerine koyarak çiziyoruz. Ve şöyle yarım, dediğim gibi yarım milimden dikeceğiz. Buralarda daha sonra iki parçayı örerek birleştireceğimiz yerler olacak. İsterseniz dikiş payı bırakın. Daha dikiş payı olacak şekilde daha fazla kesin. Ben gerek görmedim, içeride kalacak zaten diye. Direkt bunun üzerinden dikeceğim. Şu şekilde. Ön yüzü bu. Tersini yapıyoruz. Şuradan giriyorum. İnce bir ip seçin. İnce iğne rahat girsin diye. Ben yeşil ipimin katını ayırdım. Normal makara da yapabilirsiniz. Şu arkaya geçmeyecek şekilde, arkaya da belli olmasın. Öndeki bir kata battım. Buradan bir kat alıyorum. İçeriden bir kat alıyorum. Farklı şekillerde dikebilirsiniz. Kolayınıza nasıl geliyorsa dikin arkadaşlar. Kumaş iç kısmında kalacağı için çok özenmiyorum. Sade sık bir şekilde dikiyorum. Evet, bu şekilde dikişimize devam edelim. Evet, kumaşımın diktim arkadaşlar. 3 köşesini, kenarını. Şimdi burayı da önce bir elyafla dolduracağım. Daha sonra dikip bitireceğim. Evet, ikinci parçamı da içine elyafımı doldurdum. Öyle ne çok ne de az bir elyaf olacak şu şekilde. Ve burayı da kapattım. İpimi kestim arkadaşlar. İki parçamız hazır, ön ve arka. Şimdi birleştirmeden önce kurbağamızın gözleri kalmıştı. Şimdi bunu yapalım. Bir tane yaptım. Hemen ikinciyi de beraber örelim. Evet, sihirli halkanın içine 7 tane sık iğne yaptım. İlk ilmeğime batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çektim ve kesiyoruz. Şimdi beyazla da hepsine çift batacağız. Şu beyaz ipimi alayım. İpimi sabitledim.
Ve her ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. 14 tane sık iğne olacak. Çift batıyoruz. Evet, 7 tane ilmeğime çift battım. Işıklar gitti. Evet, şuradaki boşluk var bir tane ben. Onun içine batıyorum. 8. olmuş oluyor. Orayı da çift batıyorum. Evet, tam yuvarlak bir görüntü olması için 8. de battım. Ve şimdi ilk şuradaki ilmeğe batıp ilmeğimi arkadan çekeceğim. İlk ilmeği arkadan battım. Bunu da buradan bu tarafa aldım. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde hepsini, gözümüzün hepsini yapmış olduk. Buraya atlasaydık burada bir boşluk görünecekti arkadaşlar. Orayı da doldurdum. 8 tane olmuş oldu. Şimdi gözümüzü dikelim. Evet, birinci gözümü diktim arkadaşlar. Dikerken de tam ayağımın hizasına gelecek şekilde ortaladım. Buraya diktim. Şimdi ikinciyi dikeceğiz. Şimdi bacağımı şu şekilde ve tam ortalıyorum. Beyaz ipimle dikeceğim. Şöyle arka ortadan giriyorum. İki, dört, iki, 4. 5. sıranın üzerine koydum arkadaşlar. Şöyle. Tam ortaladım. Şuna dikkat ediyorum. Arka ortadan. Uzun bırakıyorum buraya. Daha sonra buraya bağlayacağız. Hemen alttan girdim. İğnemin altından, ilmeğin altından giriyorum. Tekrar alttan girip aynı dibine batıp yine ilmeğin altından girip çıkıyorum. Hemen dibine batıyorum. Alttan. Evet. Bu şekilde dikiyorum.
Nasıl kolayınıza geliyorsa öyle dikin. Ben böyle uygun gördüm bu sefer. Evet, dikişimi tamamladım ve dibine batıp karşıdan çıktığımız aynı yerden çıkalım. Ve bu bağlayarak ipimizi keselim. Bunu da içeriye iteceğiz. Evet, gözlerimizi de diktik arkadaşlar. Şimdi ayağımızdaki şuradaki çizgileri yapalım. Arkadan giriyorum. Tam yeşilin üzerinden çıkıyorum. Yeşil ve sarının olduğu yerden çıkıp ipimi düğüm atmadım. Evet, tam ortadan çıktım ve şu şekilde buradan 1 2 3.'den girdim. Tekrar şu arada kaç yapmışız? 5 tane atlıyorum. 2 4 5 sık iğne atladım. Buradan çıkıyorum. Yine aynı yerden çıkacağım. Çıkarken de isterseniz böyle de kalabilir. Ama çocuk bunu çekip koparmasın diye buraya sabitleyelim. Birkaç defa şöyle gerdiriyorum. Birkaç sefer şöyle ipin tam ortasından girip tutturacağım buraya. Çocuklar çektiğinde koparmasın diye. Bu normalde böyle de kalabilir ama çocuklar uslu durmuyor. Bazı çocuklar. Bak, tekrar ortasına battım. Biraz ileriden. Allah Allah. Evet, ipimin ortasından çıktım. Sabitlemiş olduk. Tekrar ipin ortasına batıp karşıdan çıkıyorum. Aynı şekilde burayı da bu şekilde ipimizi tutturuyoruz, sabitliyoruz. Arka ortadan çıkarak bitiriyoruz. Buraya düğüm atacağım. Ve başka bir yerden çıkarak ipimizi koparıyoruz. Evet, diğerlerini de aynı şekilde yapacağız. Bu da kollar da yine aynı.
Şimdi bunlar da hazır. Herhalde bütün şeylerimiz bitti, parçalarımız. Sıra geldi birleştirmeye. Şimdi şu şekil. Tığımız burada. En son burada kalmıştık. İpi koparmamıştık. Artık buradan ekleyeceğiz. İki kumaşları birbirine bakacak şekilde tutuyoruz. Ve bu tarafa bir karşıya tam aynı yere denk gelecek şekilde sık iğne örerek birleştirelim. Hiç atlamadan şimdi iki yaptık. 2 3 4 Çok saymaya gerek yok aslında. Her ilmeğe batıyoruz. Sıradakine geldi. Buraya batıyorum. Sonra karşıya. Sıradakine batıyorum. Karşıya. Bu şekilde örerek birleştiriyoruz. Şimdi biraz sonra kolu takacağız. Ama ben bir deneyeceğim kolu nasıl duruyor. Ama şu kısımlara kadar, buraya kadar düz öreceğim. Daha sonra kolu takacağım. Evet, gövdemizde şurada şu kısımda 6 tane kalana kadar birleştirdim. Yeşilde 6 kaldı. 2, 4, 6. Şimdi bu kolumuzu buradaki çizgiler buraya bakacak şekilde yerleştireceğiz. Şöyle çeviriyorum araya. Şuradaki bu elyafı da burada elyaf yapmamıştık. Eğer buraya elyaf kaçtıysa bile bunu elinizde itin. Burası boş olsun bu kısım. Şimdi 1, 2, 3 şu 4. sıradan ekleyeceğim. Daha sağlam olsun diye 4. sıra. 3. sıra da olabilir, sorun değil. Şimdi gövdeye battım. 1, 2, 3 şuraya 4. sıraya battım. Ve hemen karşıya denk gelen yere batıyoruz. Ve ilmek kaydırıyoruz. Tekrar sıradaki ilmeğe batıyorum. Sonra kola, karşıya batıp ilmek kaydır. Sıradaki kol, ve ilmek kaydır. Evet, kolumuzu bu şekilde ilmek kaydırarak buraya tutturduk. Şimdi batıyorum. En son ilmek kaydırdım. Evet, bu şekilde kolumuzu buraya monteledik.
Evet, kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Sık iğne ile birleştirmeye. Evet, köşemi döndüm arkadaşlar. Şimdi bacak ve gözümüzü araya geçiriyoruz. Şu şekilde yerleştirdik. Ve şimdi tekrar buradan devam edelim. Önce buraya ilmek kaydıracağım. Buranın mesafesi kadar ilmek kaydıralım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şöyle bakalım. 6 yeterli mi diye. Evet, 6 tane ilmek kaydırdım. Bunu bakalım şöyle. İçine geçiyorum diye. Evet. 7 mi yapsak? Biraz zorlandı gibi. Ben 7 yaptım. Şimdi buradan tekrar karşıya birleştireceğiz. Buradan sayalım bir 7 tane. 2, 4, 5, 6, 7. 7'nin üzerine şurası. Tekrar buradan devam ediyoruz birleştirmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi kontrol edelim tekrar. Şimdi şurada 6 yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane daha. 1, 2, 3 tane daha öreyim. Simetrisini olarak aynısını yapmak için. Yediydi. 8, 9, 6, 7, 8, 9. Evet, 10 tane sık iğne ile birleştirdik. 10 sık iğne yaptım. Şimdi ikinciyi takalım. Şöyle. Yedi tane ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Karşıya tekrar birleştiriyoruz. Karşıya denk gelen
yere. 1 2 3 4 5 ve 6 oluyor burası da. Evet, karşıkinin aynısını yaptık. 6 idi. 7 ilmek kaydırdım. 10 sık iğne ile yine karşıyı birleştirdim. 7 ilmek kaydır 6. Yani bu şekilde yaptık. Tekrar dönüyoruz. Burayı birleştireceğiz. Yeşile kadar birleştirelim. Kolu takacağız. Evet, ikinci kolumuzu da aynı şekilde ilmek kaydırarak birleştirdik. Şimdi burayı da yine örmeye devam ettim, birleştirdim ve son düz kısma geldik, kafamızın tepe noktasına. Şimdi burayı da 3 sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3. Şimdi bu gözümüzü bu tarafa kaydıralım. Şöyle 6 tane ilmek kaydıralım. 1 2 3 4 5 6. Evet, şimdi 6 ilmek kaydırdım. Şöyle 6 sayıp 7.'ye 2 4 6 7.'ye şuraya tekrar örmeye devam edeceğiz. Evet, bu şekilde bu burada kaldı. Buraya içine almış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. Şimdi buradan da 3 ayarlayalım. 1 2 3 düz öreceğiz. Yani ekleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6. Bir tane daha yapalım. 7 yapmıştık. Hatırlayamıyorum şimdi. Hemen karşıya tekrar. Evet. 8 sık iğne yaptık. Şimdi tekrar 6 tane ilmek kaydıralım. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek kaydırdık. İkinci gözümüzün olan yeri atladık. Şimdi 3 sık iğne, kalan 3 sık iğne ile son birleştirmemizi yapıyoruz. 1 2 ve 3. İlk ilmeğimize batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip
Artık bitirdik. Çok da yoğurdu burası. Bunu da içeriye saklayacağız. Ay, yoruldum gerçekten. Evet arkadaşlar, hareketli kurbağamız, oyuncağımızın sonuna geldik. Tamamladık. Bitmişi bu şekilde. Çocuğumuz bu şekilde kendisiyle böyle oynayabilecek, hareket eden bir oyuncağı olacak. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle de ayarlayalım. Kollarımızı da bağlayalım. Evet, videomuzu tamamladık. Evet. Değişik farklı bir oyuncak yaptık arkadaşlar. Ana sınıf öğrencilerine, özellikle ana sınıf çocuklarımıza uygun bir oyuncak yaptık. İçine isteyen vik koyabilir, şıngıraklar koyabilir. Elinizde nasıl oyuncaklar varsa yapabilirsiniz. Farklı şeylerde kız için şurasına etek yapabilirsiniz, fiyonk yapabilirsiniz. Daha farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. 50 gram yeşil yetti arkadaşlar. Sarı zaten daha az gidiyor. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın canlar. Desteklerinizi eksik etmeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.